Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir beşgen motif modeli çalışacağız. Şöyle bakar mısınız? 3 boyutlu, gerçekten yapımı çok kolay ve istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz, her iple rahatlıkla örebileceğiniz muhteşem bir motif. Biliyorsunuz bu aralar motife daha çok yoğunlaştım. Uzun zamandır motif çalışmıyorduk. Bu ara bayağı yoğunlaştım. Çünkü elime çok güzel motif modelleri geldi. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle, bunun bir sürprizi de tersini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem burasını kullanabilirsiniz hem de diğer tarafını. Çift taraflı kullanılabilir en güzel özelliği de bu zaten. Diğerlerini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İster tersini ister yüzünü kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten bir yelek, şal veya bluz yaptığınızda çift taraflı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler Alize Cotton Gold ipi kullandım. Kullandığım tığ numarası ise 1.75 milimlik tığ kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Genelde koton iplerde ince tığ tercih ediyorum. Daha tok dursun diye arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen bu güzel modellerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz kalabilmesi için bu videoyu beğenip abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumunuzu yazarsanız hem videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Açık bir pembe ipim var. Pembe renklerle çalışacağız. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı içinden geçiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığ başını doladım. Halkamın içine batarak çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapacağım. Arada 2 zincirim var. Tekrar halkamın içine batıp 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi ikili trabzan gruplarımız var. 5 köşe yapacağımız için 5 tane grup yapıyorum arkadaşlar. Dördüncüyü yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Şöyle biraz ortayı küçültelim. 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir çekiyorum ve 5. grubumu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada tekrar aynı iple devam edeceğim için burada tığın başını doluyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Sihirli halkamın ipini tamamen kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Her renkten 2 sıra çalışacağız. Hemen bakın, şöyle köşenin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra burada 3 tane ikili trabzanım var. Tığın başını dolayarak şöyle arkadan beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 trabzanı da beline doluyorum. Tek tek. Sonuncu trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yaptım. Daha sonra köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere, yani köşeme batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın, 3 tane ikili trabzanı tek tek beline dolayarak
ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan. Sonuncusuna evet. Daha sonra köşeme geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Ve diğerlerini de aynı şekilde devam edip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Burada yarım bir köşe yapmıştık. Köşemi tamamlamak için 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Hemen arkasını çevirdiğim sihirli halkamı iyice sıkıştırdım ve herhangi bir ilmeğe batarak sihirli halkamın ipine bir düğüm attım. Daha sonra saklıyorum. Bunu her motifte yaparsanız daha sonradan uğraşmış olmazsınız. Evet, sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Şöyle çok güzel bir şeker pembem var. Hemen onunla devam edeceğim. Renkler birbirine uyumlu olsun istiyorum. Sizler yine zevkinize göre ayarlarsınız. Herhangi bir köşeden başlıyorum. 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4. Şimdi tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. Bakın bu sırayı dikkatli izleyin. Bu şeker pembe sırasını. Tüm sıralar aynı şekilde. Burada bir zincirim var. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzana değil, onun yanında, yani bir tane trabzan atlıyorum. Hemen onun yanındakinin beline doladım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. İpim gelmiyor. Evet. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın şuraya batmıştık. Bir tane atlıyorum. Bir tane atladım. İkinciye tekrar beline doluyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tığın başını doladım. Bakın battığımız yer burası. Bir tane atlıyorum. Hemen önündekine battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve köşeme sadece bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın beline doladım. İkili trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkincinin beline doluyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Bu sırada hep bir tane trabzanı örmüyorum. Bakın. Şurayı boş bıraktım. Onun yanındaki. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Sonuncu trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir ve bir tane ikili trabzan, 2 zincir, köşeye yine bir tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buradaki artık ipleri de örerken şu şekilde beraber öreceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Köşemin yarısını tamamlamıştım. Şimdi bir zincir çekerek köşemi tamamlıyorum. Yine aynı renkle devam edeceğim için tığın başını doladım. Çektiğim zincirin şöyle 1, 2, 3,
Üçüncüsüne batıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Tığın başını doladım. Tekrar köşenin içine battım. İkili trabzan yaptım. Bu sırada köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bir alt sırada sadece bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada arada zincir yok. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Trabzan beline doluyorum. İkili trabzan. Zincir boşluğuna ikili trabzan. Bu sıramız da bu şekilde. Bir trabzan beline, bir boşluğa batırarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektiğimiz boşluklara bakın. Tek tek tüm trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir boşluklarına batarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şurada 2 zincirlik bölüme kadar. Bakın son trabzanın da beline doladım. Ve burada köşeme geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen bakın. Beline doladım. İkili trabzan. Hemen zincir boşluğuna ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Tüm sıralar aynı şekilde arkadaşlar. Bu şeker pembe ile ördüğümüzün aynısı. Sadece kenarlardan arttırma olduğu için model trabzan sayısı ve gördüğünüz bu zincir boşlukları artarak devam ediyor. Başka bir işlem yok. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Ben bunları renk olarak 3 sıra yaptım. Normalde 6 sıra. Ama sizler istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz. Evet, köşeye geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlamak için köşenin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle minik minik de kullanabilirsiniz. Evet. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle biraz daha koyu bir rengim var. Hemen onunla devam edeceğim. Şöyle yine herhangi bir köşeden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Yeni bir rengi 4 tane zincirle başlıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki ikili trabzanın beline doluyorum. Şöyle uzatarak yaparsak kutucuklarımız daha belirgin olacaktır. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen önümdekini değil, onun yanındakinin, yani hep bir tane atlıyorum bu sırada. Araya bir zincir çekiyorum. Önümdeki değil, onun yanındakinin beline dolayarak ikili trabzan. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkincinin beline doladım. Bir zincir. Bakın zaten belli oluyor. Öndekilerinin değil, arkadakilerinin beline doluyorum. Bakın. Öndekilerini rahat bırakıyorum. Sadece arkadakilerin beline dolayarak devam ediyorum. İpinizi ne kadar şöyle uzatarak ve
bol çekerseniz model daha da güzel ortaya çıkıyor. Bir zincir çektim. Bakın sonuncu trabzana battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Köşenin içine sadece bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine köşenin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tüm köşeleri aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Köşenin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin 1, 2, üçüncüsüne battım. Ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Yine aynı renkle devam ediyorum. 3 zincir. Bu sefer yine köşenin içine batıp ikili trabzan. Burada hiç zincirim yoktu. Hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan. Hemen önümdeki, yani hemen yanındaki boşluğa batıp ikili trabzan. Gördüğünüz gibi bütün sıralar bu şekilde. Bir boşluğa ikili trabzan. Bir trabzan beline dolayarak bir boşluk, bir trabzan beline doluyorum. Bu şekilde az önce de dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama yani insanın ördükçe öresi gelecek bir model. Ben ördükçe öresim geliyor açıkçası. Hele şu pembiş renklerle baksanıza daha da güzel oldu. Evet. Böyle bu beşgen motiften çok güzel şey de yapılır diye düşünüyorum ben. Puset battaniyesi çok şık olmaz mı? Bence çok güzel olur. Yıldız şeklinde puset battaniyesi çok güzel olur bebişlere. Evet. Bakın köşeme geldim. Köşenin içinde burada 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve az önce gösterdiğim gibi hemen önüme gelen ilk trabzanı beline doluyorum. Burada trabzan atlama yok. Bir boşluğa trabzan, bir de trabzan beline dolayarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşemin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve şöyle hemen motifimi elimle düzelterek şöyle şu güzelliği size göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Şöyle hemen üstünkörü ipini saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Koton ipleri saklamak daha kolay oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.